Herkese merhaba, uroloji uzmanı Ömer Erdem Hakkı. Cinsel isteksizlik tabii kanalımızın en önemli konularından birisi. Tedavisi zor ama mecburen uğraşmamız gereken bir durum arkadaşlar baktığımızda. Cinsel isteksizlikte hastanın dışarıdan aldığı cinsel uyarıyı az gelmesi. Yani normalde normal bir şekilde bir insanı cinsel olarak uyarabilecek bir uyaranın isteksizlik olduğu zaman eşik değerinin yükselmesi ve uyaranın çok daha şiddetli gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi cinsel isteksizlikte ne yapabiliriz, neler yapabiliriz? Bununla ilgili kısa bir videosunu yapacağım. Daha önceden de yapmıştık açıkçası. Neler önermiştik? Intermittent fasting diyet önermiştik arkadaşlar. Yani bir gün intermittent yapıp ertesi gün yapmayabilirsiniz vücudu şaşırtmak için. Yani intermittent fasting diyette amacımız ne? Dopamin seviyesini arttırmak. Daha önce bundan bahsetmiştik. Bununla ilgili yapılan çalışmalardan bahsetmiştik. Ama sadece tabii vücudu aç bırakmak, bedeni aç bırakmak değil de ruhu da aç bırakmak. Yani sizi ruhsal anlamda etkileyen olaylardan da uzak durabilmek ve düşüncelerinizi bir boşluğa bırakabilmek önemli. Neden? Çünkü istek yokluktan gelir arkadaşlar. Ve istek varlığı biçimlendirir. Bu bariz bir gerçek. Buna uymamız gerekiyor sonuçta. Peki arkadaşlar bunun dışında ne yapabiliriz? Dopamin seviyesini arttırmak için. Dopamin seviyesini arttırmak için L-tirozin kullanılabilir. B5 kullanılabilir. Bununla beraber Mucuna pruriens dediğimiz bir herb var arkadaşlar. Bitkisel ekstrak. Bu da Güney Amerika'da çıkıyor. Bir fasulye aslında. Kalife fasulyesi diye geçiyor. Bunun içerisinde %5-10 civarında L-dopamin var. Bu da beyne geçtikten sonra dopamin etkisi gösteriyor. Parkinson hastalarında kullanılıyor. Etkisi gösterilmiş. Oldukça eski bir bitkisel ekstrakt. Türkiye'de satışı yasak ama tabii Trendyol şurada her yerde var yani açıkçası. Bu ne yapıyor peki? Dopamin seviyesini arttırıyor. Prolaktin seviyesini düşürüyor. Minimal düzeyde de serotoninerjik etkisi var. Serotoninerjik etkiyi vücuttan azaltmak istiyoruz arkadaşlar cinsel isteksizlikte. Eğer serotonin tonusu yüksekse. Ama çok azaltmaya kalktığımız zaman hastada anksiyete, kaygı gibi şikayetler artabiliyor arkadaşlar. Bu durumda kişinin ruhsal dengesi de bozulabiliyor tabii. Serotonin arttığı durumlar ne mesela? Anti depresan kullanımı, SSRI dediğimiz ilaçların kullanımı ne veriyor kişiye? Bir haz, artık tatmin, ketlenme, bir ruhsal bir dinginlik hali, huzur getiriyor. Ama bir yandan da ne getiriyor? Cinsel isteksizlik getirdiğini söylemek lazım aşırı serotoninin. Dopamini arttırmamızdaki amaç ne? Kişiye bir yön vermek, bir amaç vermek. Sabah kalktığında şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Bir hedef ve ödül ilişkisini beyinde yaratabilmek arkadaşlar. Çünkü hedef olacak, oraya gideceğiz. Bir ödül olacak ki kişi ona ulaşmak için çabalasın, hayatın amacı olsun filan diye yani. Sonuçta hayat bir yaşam mücadelesi baktığınızda. Şimdi bunun dışında nelere dikkat etmek gerekiyor? Tabii cinsel isteksizlikte. Cinsel isteksizlikte arkadaşlar mesela vücutta serotoninden fazla lipopolisakkarit entoksikasyonu var mı? Yani nedir bu? Bağırsak mikrobiyotasında sıkıntı var mı? Bağırsak mikrobiyotasında gram negatif suçların hücre zarında endotoksinleri çok emiliyor mu? Yani bu bakılabilir. Vücutta asidoz var mı arkadaşlar? Asidoz inflamasyonu arttırdığı için vücuttaki asidoz var mı? Buna bakılabilir vücutta. Onun dışında böbrek üstü bezleri nasıl çalışıyor? Kortizol oranı nasıl? Ona bakmak gerekebilir. Böbrekte böbrek üstü bezlerinde adrenal yetmezlik var mı yoksa aşırı mı çalışıyor? Buna bakmak lazım arkadaşlar. Tabii her şeyi de bunlarla açıklayamıyoruz arkadaşlar. Bazen bazı hastalar geliyor mesela. Geçen bir hasta geldi arkadaşlar. Bir tane ilaç içtikten sonra bütün hayatının karardığını söylüyor. Bir herb gösterdi bana. İşte bitkisel takviye. Kaçak ama onu söyleyeyim yani. Takviyeci gıda onayı falan hiçbir şey yok ürünün içerisinde. İşte bir sürü Yoinbin yazıyor, şu yazıyor, bu yazıyor ama işte Epimedium yazıyor, Maka yazıyor, şu yazıyor, bu yazıyor. Takviyeci gıda onayı yok. Üzerine bir de 72 saat yazıyor. Büyük ihtimalle içerisinde tadalafil var. Kapsülü açtığınız zaman zaten böyle bembeyaz bir toz çıkıyor karşınıza. Şimdi bitkisel olsa o mutlaka onun renkleri farklı oluyor arkadaşlar. Maka olsa, Yoinbin olsa ya da onun gibi başka maddeler olduğu zaman, medium olduğu zaman filan rengi normal beyaz olma şansı yok arkadaşlar. Yani içerisinde etiketinde yazmayan olduğu şey belli. Ama ilacı içtikten sonra ertesi gün sabahtan başlayan
böyle bir iç kararması, bir huzursuzluk yaşadığını, cinsel fonksiyonlarının bozulduğunu söylüyor arkadaşlar hasta. Hakikaten de testosteron seviyeleri de yarı yarıya düşmüş. Yani ilacı içmeden önce testosteron seviyesi 14 iken 7'ye kadar düşmüş arkadaşlar. Tabii bu ilaçtan mıdır, şundan mıdır, bundan mıdır bir şey söylemek zor ama tek bir ilaç içmiş. Aslında birazcık da sorgulamaya çalıştığınız zaman kişiyi aslında kişiyi bu duruma götüren bir olaylar silsilesi de var psikolojik anlamda. İşte babasını kaybetmesi, hayatta yalnız kalması, arkasından iş yerinde yoğun bir iş temposuyla çalışması, annesiyle beraber yaşaması ve kız arkadaşının olmaması, kendini sosyal olarak dış dünyaya kapatmış olması. Aslında kendisini sosyal olarak dış dünyaya kapatması bir kişinin travmalarının ya da sıkıntıların olduğunu da bir göstergesi oluyor arkadaşlar. Niye kapatıyor bu insan kendini dış dünyaya? Dış dünyayı niye açılamıyor? Kendinde eksik ne görüyor da diğer insanlarla konuşamıyor, görüşemiyor. Buna benzer başka hastalar da geliyor bazen mesela. Üniversiteye başlıyor çocuk mesela. Üniversitede sosyalize olamadığı için, bir gruba dahil olamadığı için mesela yemeğe veriyor kendini. Ya da depresyona giriyor mesela. Şimdi iyice uzaklaşıyor, iyice kabuk örüyor kendine mesela böyle. Daha sonra da bir sürü sıkıntılar gelebiliyor arkasından. En sonunda da bize gelebiliyor bazen arkadaşlar. Bu durumda tabii bir psikolog ya da psikiyatrist görüşü iyi olabiliyor mutlaka ama bize gelip giderken de hastayla terapatik bir ilişki kurabiliyoruz tabii hastalarla. Hastanın sadece ruhuna da yani bedene değil ruhuna da iyi gelmek gerekiyor, güven vermek gerekiyor ki hasta biraz kendini toparlayabilsin. Umut da vaat etmek gerekiyor ama tabii mucize vaat etmemek gerekiyor hastalarda. Sonuç olarak arkadaşlar cinsel isteksizlikte daha önce çok video yaptık. PT-140'leri anlattık, Desirel'i anlattık, Wellbutrin'i anlattık. Cinsel isteksizlikte iyi gelebilecek birçok şikayet anlattık. Cinsel isteksizlikte dediğim gibi dörtlü bir grup var. İşte finasterid kullanımı, anabolik steroid kullanımı, antidepresan kullanımı ya da Roakutan kullanımı gibi şikayetlerden sonra gelişebildiğini ya da bazen psikolojik durumların bunu tetikleyebildiğini söyledik arkadaşlar. Cinsel isteksizlik tedavi edilmesi en zor cinsel fonksiyon bozukluklarından birisi arkadaşlar. Onu da söylemek lazım. Mutlaka bir doktorla belki de diyetisyenle ya da bir psikiyatriste ya da bir psikologla ya da PT ile yani sporla bir şekilde bir bağlantıya geçerek bunların hepsi harmonik bir şekilde de kullanarak belki üstesinden gelebilirsiniz. Çünkü ağır vakalar da oluyor arkadaşlar. Tabii ben bu sertleşme bozukluğundan meydana gelen ya da testosteron eksikliğinden meydana gelen cinsel isteksizlikten bahsetmiyorum arkadaşlar. Çok daha ağır bir cinsel isteksizlikten bahsediyorum. Bu da bugün anlatmak istediğim konu da zaten mesela bunlardan tedavide protokolü kullandığımız bitkisellerden birisi Mucuna pruriens olabilir diye bahsettim. Tabii ki bunlar doktor kontrolü altında kullanılması gereken herb'ler aslında. Çünkü Türkiye'de yasak. Neden yasak? Bunu çiğ halini yediğiniz zaman, Mucuna pruriens'in çiğ halini yediğiniz zaman halüsinasyonlar falan görebiliyorsunuz. Özel işlemden geçirilmiş ekstraklarını tüketmeniz lazım. Yüksek miktarda tüketmemeniz gerekiyor Mucuna pruriens'i ve antidepresanla beraber kullanmamanız gerekiyor. Çünkü etkinliği çok fazla olabiliyor o zaman. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar cinsel isteksizlikte benim uyguladığım protokolde kullandığım Mucuna pruriens ile ilgili bilgiler. Tabi aslında çok daha detaylı bir protokol uyguluyoruz cinsel isteksizlik olan hastalarda. Tabi hastadan hastaya değişiyor durum. Değerlendirmeye bağlı. Bugün anlatmak istediklerim bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Saygılarımla.